Mehmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konumuz toplum psikolojisi olduğu için buna yönelik bir soru soracağım ben inşallah. Toplum kötü bir olay, kötü örneklik deyince işte Müslümanlar böyle, Müslümanlar böyle. Ve bunun benzerliği mesela şu anda Sudan'da yaşanıyor anlatılanlara göre. Sudan'da 20 yıl önce %98 kapalılık oranı varken, insanlar ciddi manada bir İslam'a yönelmişken, şimdi %2 civarında bu kapalılık. Ve insanlar kötü bir olayla veya kötü örneklikle karşılaştığı zaman gençlerin söylediği söz şuymuş hocam. İşte İslam bu. Şimdi karşımızdaki toplum ciddi manada Müslümanların bu kötü örnekliğinden etkilenmiş durumda. Biz böyle bir toplum psikolojisinde daveti nasıl gerçekleştireceğiz? Öncelikle karşı taraftaki olumsuzlukların şiddeti arttı ama bu İslam'ın güzelliklerinin şiddetinin azaldığı anlamına bence gelmiyor. Yani keskinlik seviyeleri arttı. Şer cihetinde, olumsuzluk cihetinde, sokaklardaki menfilik cihetinde. Özellikle biz Çukurova insanıyız, Serdar Hocam da iyi bilir. Bizim oralarda bu biraz daha belirgin bir şekilde gözüküyor. Ama bu bende İslam'ın azaldığı anlamına gelmiyor. Çünkü İslami güzellikler de dolu dolu bir şekilde artmaya devam ediyor. Burada bir salon adam toplanıyor ve çok bilinçli gaye ve maksatlar üstünde konuşuyor. Öncelikle onu hatırlatmak istedim. Ümitsizliğe konuşma vesile olmasın diye. İkinci olarak şu an dışarıda muhataplardan denk geldiğimiz menfi örneklerin alasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaşıyor. Ebu Cehillerle yaşıyor, Ümeyye bin Haleflerle yaşıyor. Nadir bin Haris diye bir adam var. Şimdiki Twitter'ın ve gazetelerin menfiliklerini dahi mumla aratır büyük ihtimalle. Esatürül Evvel'ün dediği o hadisel de bu. Ya ne eskilerin masallarını haşa bize anlatıp duruyorsun diye ta Sasani'den bile çalgı aletleri getirten, dans edecek birilerini getirten ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini bu şekilde propaganda etmeye çalışan insanlar topluluğu. Yani Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya, yani bu yine şimdiki günümüz insanlarından çok daha dehşetli bir örnek olur. Ukbe bin Ebi Muayt. Yani o deve işkembesini koyan insan hatırlarsın. Yani bunlar verilen örnekler cihetinde bizim şu an karşılaştığımız örneklerin çok çok üstünde örneklerdir büyük ihtimalle. O yüzden cevap şuna çıkmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adımı ne acaba? Onu anlamak lazım. Birincisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesajının anlaşılması için bir sulh ortamını ciddi manada gerçekleştirmeye çalışmış. Nereden biliyoruz bunu? Biraz Mekke'nin uzağında ibadet edilirken orada namazlarıyla, özellikle secdeyle biliyorsunuz müşrikler dalga geçiyor özellikle secde meselesiyle. Ebu Süfyan ve yanından birileri ticaret kervanıyla geçerken dalga geçmeleri ve bunun sonucunda Sad bin Ebu Vakkas'ın bir deve kemiğiyle birisinin kafasını yarıp kanını akıtması ve bunun neticesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada söyledikleri. Yani zaten onların bizi çekmek istediği minder, bizim de bazı kötü konuşanların üslubu şeklinde onlara benzememiz çabası. Bilmem anlatabildim mi demek istediğimi. Yani biz bugün sosyal medyada İslam'ı savunurken filanca biri küfür ediyor diye biz de küfür ettiğimizde bizi birisi gören nasıl ayırabilecek? Filancalar hakaret kullanıyor diye biz de ciddiyetimizi hakaretle onlara göstermeye çalışırsak bizi nasıl ayırabilecek? Bence o noktada bazılarının çekmek istediği mindere gitmemek, onların ahlakına benzememek ve İslam kimliğine özellikle üslup noktasında. Çünkü bugün yapılması en kolay mesele oturduğum yerden tweet atarım, mesaj atarım. Ama ne bir sorumluluk alırım ne bir şeyle yüzleşirim. O yüzden de orada çok serbest davranabiliyoruz. Bunlara bulaşmadan sabır ile Allah Azze ve Celle'nin inayetini beklemek bence önemli meselelerden bir tanesi. Bir diğer mesele günümüz koşulları nedir? Ben bunu okumanın da bizler için önemli olduğunu düşünüyorum. Yani şu an bir yıllık değişim eski zamanın 100 yıllık değişimiyle aynı oranda oluyor. Üstüne bilgi katma meselesi. Bu kadar hızlı değişen bir dönemde bir insan aman canım ben elimdeki sabitlerle bu harekete devam edeceğim dese meseleyi anlamamış bir insan mı olur, sadık bir insan mı olur? Bence anlamamış bir insan olur. Çünkü asrın argüman ve şartlarını değiştiren Allah Azze ve Celle ise sebeplere riayet etmek Allah'a karşı bir saygının ifadesi ise bence bunları da uyumlu bir şekilde anlamamız gerekiyor. Ne demek istediğimi örnekleyeyim. Bizim etrafımızda diller böyle gıybet, dedikodu ve belli başlı meselelerden uzak olan Müslümanlar görünce diyorum ki Allah'ım bunların her birisini bizden çok daha öne geçir, bizi bu ümmetin en arkasına geçir diye dua ediyorum. Öyle olunca da onlarla sürekli böyle dirsek temasında olup bazı kendi bildiğim yolları göstermeye çalışıyorum. Mesela bizim camiada birkaç profesör abimiz var. Daha bu hafta ikisiyle görüştüm ve dedim ki
bir video çekiyorsunuz, bazı konulara değiniyorsunuz. Şöyle yapsanız olmaz mı diye anlatmaya çalıştım. Gönlünün çok güzel olduğunu inandığım insanlar olduğundan dolayı bildiğim meseleleri paylaşmak istedim. Bence beni anlayamadılar. Ya biz zaten bir yerler çağrılınca bir şeyler anlatıyoruz, bir şekilde konuşuyoruz dediler. Ben de yanıtla şunu söyledim. Zaten bir vakit harcıyorsun, zaten bir emek harcıyorsun. Neden doğru adımları atıp bunu çok güzel bir ürüne çevirmiyorsun diye onlara ısrar etmeye çalıştım. Yani vakit harcıyorlar, emek harcıyorlar, günlerini harcıyorlar, saatlerini harcıyorlar. Ama doğru adımları bir türlü atamadıklarından dolayı arzu ettikleri gençlere onlar ulaşamıyorlar ama başkaları ulaşabiliyor. Yani bence bize düşen meselelerden bir tanesi önce manevi cihette asrı yakalamamız lazım kendi iş dinamiklerimiz olarak. Daha sonra da maddi şartlar olarak asrı yakalamamız lazım. Buna sosyal medya dersin öyle anlarsın. İnsanları davet ettiğin medresedeki bir duvar boyası dersin öyle anlarsın. Sosyal medyadaki bizim yazı dilimizde acaba hakaret bizim gibilere yakışır mı sorusunu sorar. Oradan anlarsın. Bence buraları yakalandıktan sonra Allah Azze ve Celle'nin o beklediğimiz inayeti çok daha kuvvetli bir şekilde vücuda gelecek ve Medine'nin 9. yılında ayetler yılı yaşanacak. Başta bir avuç insan, 3 insan, 5 insan iman ederken, yani düşünebiliyorsunuz. Mekke'de dönem geçiriyorsunuz 13 yıl. Habeşistan'dakilerle birlikte 250 kişi size inanıyor. Hiç insanın takat getirebileceği bir şey değil değil mi? Ama aradan Medine dönemleri başlayıp heyetler yılı gelince kabile kabile gelip iman ediyorlar. Demek ki Allah Azze ve Celle o güzellikleri bize gösterecek ama biz o sonucun ortaya çıkması için gerekli fiili duaları ediyor muyuz diye buraları bakmamız lazım desem kifayet eder mi acaba? Evet, Allah razı olsun. Selamünaleyküm hocam. Şimdi özellikle burada bulunan insanların belirli bir altyapısının olduğu ve belli bir çalışma içerisinde oldukları için ben şu soruyu sormak istiyorum. Sizin de tecrübelerinizde faydalanmak amacıyla. Şimdi siz sosyal medyada fazlaca bir takipçiye münhasırsınız. Ondan sonra çalışmalarınızda ekseriyetle oradan devam ediyorsunuz. Genelde de STK'ların ve cemaatlerin sosyal çalışmaları çok kuvvetli değil. Siz kendi davet çalışmanızda başarınızı, çünkü gençlerin çok ciddi manada bir teveccühü var size karşı. Bunu yakalamanın asıl noktası sosyal medya mı? Yoksa hayır biz başka bir şey yaptığımız için sosyal medyada zaten güçlü mü oluyoruz? Bunu sormak istedim hocam. Eyvallah. Cevabı ikinci dediğin gibi. Hayır, biz başka bir şey yaptığımız için sosyal medyada Allah yürüttü. Cevabım bu. Biraz onun da detaylarını açıklayayım. Bizim yola çıktığımız günden beri nazarımız ve dikkatimiz sosyal medya olmadı açıkçası. Ama bizim ahlakımız gereği bir şey yaptığımızda hakkını vermeye çalışıyoruz kendimizce. Allah Azze ve Celle'nin hak ismi de olduğundan dolayı. Yani ben tek kişi de olsaydım ve sadece şu bölge benim medresem olsaydı bunu güzel demlemeye, bunu temiz yapmaya, şuradaki tozları almaya, yani olayın hakkını vermeye gayret ederdim kendi açımdan. O yüzden bizim asıl aksiyonumuz medresenin kendi içerisinde Allah'ım ne olur bir tane Zeyd bin Harise, ne olur bir tane Musab bin Ümeyr, ne olur bir tane Talha ibn Übeydullah diye ben her gün bir yar-ı sadık bekliyorum yani. Asıl gayem o, asıl amacım o. Zaten öyle olduğundan dolayı hayalhanem 4 tane. 4 yerde var. İstanbul, Ankara, Mersin, Almanya, Duisburg'da var. Ve çok zor bir şey yani. Burada hocalarımız da iyi bilir. Bir yeri idame ettirmek, devam ettirmek, içinde günlük gelen sayısız insan var. O insanların her gün yaşadığı psikolojik sorunlar, sen olmak durumunda kalıyorsun. Bir gün sevdiği birinden zarar görmüş, bir gün ailesiyle problem yaşamış, bir gün kendi içinde ruhsal bunalımı var ve bunu adlandıramıyor. Bence çok zor bir şey. Ama bence muvaffakiyet tam da burada başlıyor. Yani bizim asıl gayemiz medresenin içerisinde iman derslerini sistematik bir şekilde vererek, tekrar etmek istiyorum, sistematik bir şekilde o dersleri vererek talebe yetiştirmek. Gayemiz tam olarak bu. Ya arkadaş biz sistematik bu dersleri nasıl alacağız diyenler için de cumartesi günü umumi dersler yapıyoruz. Buyurun siz de gelin cumartesi günleri madem o kadar alabiliyorsunuz. Cumartesi günleri umumi derslerimiz oluyor. Canlı yayın da veriyoruz oradan. Muhtelif konulardan gidiyoruz. Muhatabı çok sıkmamak adına 20-30 dakikalık sıradan dersler. Ama asıl kendi ekibimiz içerisinde bu iman meselelerini, siyer meselesini, sahabe meselesini derin derin işliyoruz ve en kısa dersimiz herhalde 2 saat sürüyordur. Aralıksız, tek nefeste. O yüzden bizim amacımız hep medresenin içerisinde talebe yetiştirmek oldu. Çünkü bu dünyanın sonu benim açımdan 3 tane delikanlı adamla biter. Ama o 3 tane delikanlı adam olmasın, kitaplar yaz, etraf alkışlasın, stadyumlarda olsun bence manasız. Bana öyle geliyor. Yani biraz dost kültürü, kalp kültürü olan adam için de böyle geleceğini düşünüyorum. Zira Üstad Rahimullah şöyle diyor.
Hakaik-i İmaniye'yi 10 talebeye ders vermeyi büyük bir kutbiyetle binler adamı irşad etmeye tercih ederim diyor. Benim de davam bu. Olduğundan asıl dikkatimiz orada. Derslerde, oranın idamesinde, sağlıklı olmasında, güzel olmasında, ama sosyal medya noktalarında da fizibilite raporunu okumayı öğrendik. Yani çünkü sürekli gündemim orada olduğundan dolayı bir cihette de niyetimiz o olmadı ama. Hatta sorarsan 1,5-2 saatlik dersler nasıl bu kadar izleniyor? Ben anlam veremedim. Yani YouTube'un algoritmasında böyle bir şeyin pek yeri yok normalde. Dikkat edersen 1,5-2 saatlik dersler 300 izlenir, 400 izlenir, 500 izlenir. Ama herhalde yanlış anlaşılmazsa biraz çok ders çalışıyorum kendi adıma. Gözümü açıyorum, oturduğum yerde okuyorum, hareketliyken bir şey dinliyorum. Yani böyle bir boş kaldığım bir şey çok hatırlamıyorum yani. Hep gündemimde bir sonraki anlatacağım, mesela Akabe biatlarını anlatacağım. Böyle yani günlerce onunla geçiyorum. Her bulduğum kaynağı taramaya çalışıyorum. Kafamda böyle tek tek diziyorum. Şuna göre diziyorum. Muhatabı da düşünerek diziyorum. Az önceki soruyla da belki yine ufak bir cevap olur. Yani ben burada çok kompleks bir şeyi kendime göre anlattım diyelim. Az önce bahsettiğim dimağın 7 mertebesi. Bunun üstünden gittim ve muhatabımız da hiç bunları bilmeyen biri. Bunu anlayamaz ki meselesini kendim öyle bir cemiyette yetiştiğim için, yani alt yapısı olmayan arkadaşlarımız çok olan bir cemiyette yetiştiğimden dolayı bunları da düşünüyorum. Ve bunların neticesinde herhalde sosyal medyada tutmaya başlıyor. Asıl gayemiz hiç olmadı. Ama Allah o kapıyı açtıysa onun hakkını vermemek de bana saygısızlık gelir. Yarın başka bir kapı açsın, onun da hakkını vermeye çalışırım. Yani buraya da geldiğimde aman canım çıkar herhangi bir şey anlatırım ben demedim kendi adıma. Yine hani örneklemek için söylüyorum, biraz çocuğum çok hastaydı yani gelip gelmemenin ucundan döndüm ama yine de yolda bile olsa bilgisayarımı açıp çalıştım. Yani o hakkını verme adeti bence bize düşen güzel bir adet. Biz sosyal medyanın hakkını verdik kendimce bir miktar ama dikkatimiz hiç orada olmadı. Mesela benim gibi birisi Sennheiser mikrofon biliyor, R5C kamera nedir biliyor, 70 milim lens nedir biliyor, 50 milim lens nedir biliyorum ve şu kamerayı verin ben açamam kamerayı. Şu mikrofonu verin mikrofonu takamam ama 10 yıldır bunları satın alması benden dönüyor. Biraz garip değil mi? Bence garip. Çünkü dışarıda bunları bilen insanlar İslam adına kullanmadığından bunu da bilmek bize düşüyor. Bence bunları da anlamamız gerekiyor. Bilmem ifade edebildim mi? Mesela Türkiye'de bir yapay çiçek meselesi nereden iyi alınır de ben şu an bunu da biliyorum. Ben yapay çiçekçi değilim ki nereden biliyorum? Ben inşaat biliyorum bir müteahhit kadar. Yani normalde dışarıdan bakan bir insan der ki odasında oturup böyle bir ney müziğiyle herhalde sabah akşam ders çalışıyordur der. Hiç öyle değil. Yani mutfaktaki çatallara kadar ve bir çocuğun kalbine değen taşa kadar ben tamamıyla ilgilenmemiz gerektiğini, bu ölçülerde de gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Herhalde oralar fiili dua olarak yapılınca iddianın da neticesinde Allah Azze ve Celle herhalde inayet cihetinde sosyal medyayı açtı. Yoksa 2'şer saatlik dersler kanala girip baktığınızda kanalda 2000'den fazla iman videosu var. Yani bunların tutması bence de biraz şaşırtıcı ama Allah önümüzü açtı o cihette. Amacımız o olmadı. Diğer anlattığım ince meseleler oldu. Orayı tekrar vurgulamak istedim yani. Allah razı olsun. Eyvallah, sizlerden de Allah razı olsun. Hocam selamünaleyküm öncelikle. Ben Aleykümselam. sizi Rabbim için seviyorum. Gerçekten çok istifa ettiğim günler Allah razı oldu. olsun. Yüreğinize sağlık. Hocam benim sorum biraz daha kişisel olacaktı. Sizin kendinizin hakkınızda. Soru işte şu. Siz kendinizi nasıl Allah'a davet ediyorsunuz? Hocam sizin de yer yer sıkıldığınız, daraldığınız, insanlarla muhatap olurken zorlandığınız, Evet. onun haricinde farklı insanlarla muhatap olduğunuz, farklı görüşlerle muhatap olduğunuz ve bazen böyle kendi başınıza kaldığınız anlar oluyor. Ben kendimi nasıl Allah'a davet ederim ve siz kendinizi Allah'a nasıl davet Evet. ediyorsunuz onu merak ettim. Allah razı olsun. İçimin sıkıldığı anlar çok yaşıyorum. Buna kimileri de telvin diyor. Duymuş muydunuz telvin ne demek? Yani renk demek aslında. Elvandan geliyor telvin. Allah Azze ve Celle'nin bir kulunu halden hale sokmasına telvin diyorlar. Yani gün geliyor bir bakıyorsun bütün meseleleri çözmüşsün gibi bir zihin yapısı. Bir gün bakıyorsun medresede küçük talebe gibi olmuşsun yani. Gün geliyor bir taş atıyor seni kırıyor. Gün geliyor kainata sultan kılıyor gibi bir halin oluyor. Sizler de yaşıyorsunuzdur. Allah Azze ve Celle'nin bir kulunu sürekli böyle halden hale sokması, yani bir kabz bir bast, bir kabz bir bast. Bu hale telvin diyorlar. Benim fıtrat gereği Allah Azze ve Celle müdakkik yaratmış. O yüzden ben de bu hal biraz daha fazla oluyor. Yani dışarıda üzülecek meselelere şahit olduğumda uyumadığım kendime göre, yani uyuyamıyor ya insan, öyle üzüldüğüm çok oluyor. Bu noktada daraldığım anlar fazla. Mesela
En yakın arkadaşlarım bir gün dava cihetinde beni anlamasa bu çok yorucu oluyor. Ve insan içinden diyor ah ah diyor acaba anlayamayacaklar da bu güzel ufuklar kaçacak mı diye. Ya da güzel bir İslami topluluğa girdiğimde ve fotoğraf imzayla vakit geçirdiğimde yıkılıyorum kendi adıma. Çünkü gerçekten insanı ikonlaştırmak doğru değil. Yani ben tatlıcıya, lahmacuncuya gideceğim. Bu adam benimle fotoğraf çektirmek için tatlı ısmarlayacak bana. Sence sağlıklı mı? Şey değil ha yani can yoldaşın evine almış yedirmiş içirmiş. Tabii yedirecek yatağını bile verecek. Can yoldaşı değil konu. Dışarı gideceksin seni ikonlaştıracak. Kendi bir şeyleri kasmak için fotoğraf çekecek, imza atacak. Sana da baklava ikram edecek. Yani dışarıdaki mantık dahi beni üzüyor. Bunlar doğru değil. Daha sonra da aradan zaman geçiyor. Durumu iyi birini göreceksin. Diyeceksin ki nasıl aldı mı bunu falan. Yani sen o adamı ona alıştıracaksın. Ondan sonra böyle olacak. Dar dairelerde ilim noktasında toplanılma meselelerinde de bu tür sorular beni mutlu ediyor. Onun haricinde orada da bir konu fotoğraf olup imzalara dönüp ikonlaştırıldığında ben üzülüyorum. Bu üzüldüğüm noktaları biraz fazla topladığında evet üzüldüğüm yer çok oluyor. Daha sonradan fark ettim ki bu ayakta tutuyormuş adamı. Yani gülmeyle ilgili ikaz var. Kalbiniz ölür çok gülerseniz. Hatırlar mısınız? Orada gülmekten bu güzel tebessümü değil, gaflete sürükleyecek. Yani Allah Azze ve Celle'yi unutturacak kahkahaları bahsediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama hüzünle ilgili övgüler var. Hüzünün yılı var. Senetül hüzün var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın değil mi? Mekke'nin 10. yılında 2 tane dayanağını kaybetmesi üst üste Ebu Talip'le Hatice annemizi üst üste kaybetmesi neticesinde hüzün yılı demişler. Ve bunu biz çok güzel anlatıyoruz. Güzel bir şekilde izah ediyoruz ve diyoruz ki hüzün bir miras diyoruz yani o cihette. Sonradan anladım ve nefsim hiç istemiyor ama hüzünlü bir hal yakalayınca artık ondan istifade etmeye de çalışıyorum. Çünkü hiç o kadar güzel namaz kılmadım. Hiç o kadar güzel dua etmedim. Bu besinlerden biri oluyor. Onun haricinde daveti kendime yapma noktalarımda açıkçası fiili anlamda çok çalışıyorum kendi adıma. Yani böyle oturduğumda şöyle bir öyle oturayım dediğim pek yani kendi adıma hatırlamıyorum. Hatta şöyle uzaktan da olsa belki göstereyim şey olur medar şevk olur. Şuradakiler benim notlarım. Burada şu an 1283 adet not var. Biz bunun 12-13 tanesiyle bir kitap çıkarıyoruz. Hani benim kitaplarım çıkıyor ya. Yani şu notların her birisine şöyle tek tek ele aldığımızda mesela Risale derslerini görüyorsunuzdur belki. Sözlerdeki dersleri görüyorsunuzdur belki. Mesela 21. söz namaz dersini yapmıştım. Belki izlemişsinizdir. Bakın ona baktığınızda bütün dersler tek tek duruyor. Şöyle tıkladığınızda da ben bu notların her birisini tek tek ellerle yazıyorum. Mesela siyer ders serisi var. Yani medar şevk olsun diye gösteriyorum. Aklımızda daha yakın olsun diye. Siyer dersleriyle ilgili mesela 1. ders. Neden siyer öğrenmeliyiz dersi. Şunlar benim tek tek ellerimle yazdığım notlarım. Bu 1. ders. Neden siyer öğrenmeliyiz? Daha gidiyor mu? Daha gidiyor. Yani neredeyse 1300 tane not var. Ben çalışıyorum açıkçası. Yani çok elimde sermayem yok çalışmaktan başka. Bir gün bizim bir tane arkadaş var. Vanlı bir arkadaş. Adamda kaç dil var? Türkçe, Kurmanş, Tiflis'te yaşamış 6 yıl, İngilizce, perfect. Biraz Almanca, İtalyanca, ya her şey var adamda yani. Zazaca bir şeyler var. Neyse muhabbet ediyor diyor ki benim ezberim iyi değildir diyor. Ben bir kıyameti kopardım. Nasıl iyi olamaz yani? Hani biz ezber de çok yapıyoruz çalışmalarımızda. Yani medresede bir metodoloji var. Yani tecvidli bir şekilde Kur'an'ı da ezberliyoruz ve oradan Allah'ın izniyle içimizden hafız da çıkartacağız. Yani en geride kalan Yasin'e kadar ezbere hasılı. O yüzden ezber de bizim önemli bir meselemiz. O yüzden ezberdi konu. Ya benim ezberim iyi değil falan ben kıyameti kopardım yani. Normalde bireysel bazda benim ezberim ondan çok daha kötü. Kaç tane dil biliyor adam? Yani biz senin de Türkçeyi belki. Ama ben çalışmışım. O da belki çalışmamaya nefsi bir bahane sunmuş. Ben de kendimce orayı kırmaya çalışmışım. Yani bu cihette gayretli devletliği geçer deyip çok çalıştığımı da söylemek istedim. Belki şey olur diye, cevap olur diye yani. O motivasyon kaynağı oluyor bana. Gündemim o ders olunca diğer meseleler ufalıyor. Çünkü ulvi dertleri olanları sufli dertler çok o an meşgul etmiyor. Elhamdülillah. Peki buna nasıl yetiştiriyorsunuz hocam? Yani? Nasıl bir program içindesiniz? Evet, onda da inan gündem olunca yine yetiştiğini zannediyorum. Yani bir annenin yerinde durmayan kaç çocuğa baktığına şahit oldum. Gece, gündüz, sabah, akşam. Ama bakma mecburiyetini kendisine kabul ettiriyor ya. Ondan sonra iş bitiyor. Bunlar da gündem olduktan sonra Allah Azze ve Celle'nin yardım ettiğini gördüm kendimce.
Ama tabii çok daralmalar yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Bura dünya işte. Bir gün güneşli, bir gün parçalı bulutlu. Cennet değil ki. Orayı da ufak ufak kabul etme oranımızı arttırdıkça rahat nefes alacağız. Çünkü rahata niyet rahatı izale eder. Kişi ben rahat olacağım diye niyet etse elinde var olan rahatı da kaçırır. Bunu mefhumu muhalifiyle okuyalım yine. O zaman zahmete niyette zahmeti izale eder. İşte sahabeyi bilmek burada bana çok önemli geliyor yani. Onların hayatları yanında bizimkiler. Şurada suyumuz var, çorabım yırtık değil, gömleğim yırtık değil. Şurada acıktım desem ekmek var. Ya çok büyük şeyler geliyor bana yani çok büyük geliyor öyle. Hocam hoş geldiniz Hoş tekrardan. bulduk, merhabalar. Benim sorum hocam direkt konumuzla alakalı. Normalde davetçinin toplum psikolojisi hakkında etkisini konuşuyoruz. Bu konuda hocam davetçinin dış görünüşünün, saçının, sakalının, giyiminin, davete etkisini, Resulullah'ın, davetçi sahabelerin bu konudaki duruşundan kısaca olsa bize nasihatte bulunabilir misiniz? Bir sorum daha var. Bir de fenli ilimle uğraşan kişilerin şu an davette olumlu ya da olumsuz gençlere çok tesir ettiğini görüyoruz. Bu konuda fenli ilmin de davette bir tesiri varsa bir de bu konuda da nasihatte bulunabilirsiniz, çok seviniriz. Allah razı olsun. İlk sorun için ayet okuyayım mı sana? Sevinirim hocam. Allah Allah. Hafız var mıydı hafız arkadaş? Var mıydı? Metin var. Metin Bakara 247'yi hatırlayabiliyor musun? Maşallah ya. Bakara 247'de Talut'u anlattığı bir mesele var. Önce ayeti okuyayım istersen mealini. Sonra orada iki kelime var. Onu söylemek isterim. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layık iken ve ona servet bakımından bir zenginlikle verilmemişken onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamberler Allah onu sizin için seçti. Şuraya dikkat eder misin? Kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı dedi. Yani bestaten fil ilmi vel cisim. Çok enteresan bir mesele değil mi? Onu ilimde ve bedende daha üstün kıldı dedi. Çok enteresan. Yakalayabildin mi olayı? Ayette iki kelime var. Bestaten fil ilmi vel cisim. Yani üstünlük olarak yani onu daha üstün kılma noktası yani gücünü alış şekli demek bestaten hocalarımız daha iyi bilir. İki meseleyi burada söylüyor. Bir ilmi diyor, bir de cismi diyor. Osmanlı dönemini inceleyen insanlar bir kadı alımının hükmüne baktığında yüz güzelliği maddesini dahi orada belki göreceklerdir. Yani bana sorarsan insanın maddi şartları ve durumu elinde yokken 40 yamalı cübbe giyip aynı vakarla durması takvanın dibidir. Kralıdır. En ince yeridir çünkü adamın olanağı yok ve motivasyon kaybı yaşamıyor. Mükemmel değil mi? Mükemmel. Ama bence insanın imkanı varken gömleğinin ütüsüz, pantolonun ütüsüz olması bence takva değildir. Bilmem o ayrımı yapabildim mi? Onu da genelde bu ayetten uzun süredir şey yaparım yani. Of dedim ya. Hem diyor ilmi diyor hem de bedeni cismi diyor. O yüzden muhatabın o noktalardaki takıntılara girmeden direkt konunun fikri noktada buluşması adına bence Müslümanın gideceği bir ortamda sarılacağı biri var ise telli olmaması bile bence ince ve önemlidir. Öyle düşünüyorum o noktada. Bir de örneğim vardır. Yine Üstad Bediüzzaman Rahimullah'ın talebelerinden Zübeyir Gündüzalp var. Onun biraz hayatına biz vakıfız. Ya çok şey yaşamış. Yani hiçbir insanın dünyada umru olmaz bir şeyden. Hatta savcının karşısına çıkıyor. İddianameyi okuyorlar. Kalmış 40 küsür kilo. Hakim savcı diyor ki ya bu 40 küsür kilo adam mı bunları işledi? Yani dünyadan ele tek çekmiş öyle. Zaten uyumamak için en son ilaç kullanıyor falan. İyice sağlığı bozuluyor. Böyle bir insan bir gün buluşmaya gidiyor ve Zübeyir abi ilk kez o halde görüyorlar. Saçlarını taramış, bir kardeşten bir ceketi emanet almış, ütülü bir gömlek giyinmiş, bir de güneş gözlüğü. Zübeyir abi seni hiç böyle görmedik, nasıl böyle gidiyorsun dediklerinde şöyle filanca biriyle görüşmeye gideceğim muhatabımın halimde takılmasını istemediğimden bu şartlara uydum diye ifade ediyor. Yani bence muktezai hale mütabakat noktasında bir Müslümana temiz olmak, güzel olmak vesaire kısım bence yakışıyor. Bu birinci cevap olarak olabildi mi acaba? İkinci cevap noktasına geldiğimizde karşında biyolog bir muarız var. Ya bu adamın anlattıkları terimleri bilmek mümkün değil ki. Adam mitokondri diyecek, ribozom diyecek, rizom ya bunların her birisine bir de böyle bilmediğin bir yerden anlattığında insan bir şaşırır kalır. Bence muhatapla bu tür konulara girildiğinde kişinin formülleri
iyi öğrenip spesifik örneklerden çekildiğinde muvaffak olacağını düşünüyorum. Yani bir Müslümanın fen ilimleri bilmesi güzel mi? Bence çok güzel. Örnekleyip birilerini tatmin etme noktalarını başarması önemli mi? Bence çok önemli. Yani bir sure ismi var Nahl, bir sure ismi var Bakara, bir sure ismi var Neml, karınca. Yani çok şaşırtıcı değil mi? Demek ki kainattan kapasitemiz ölçüsünde almamız gereken bir şeyler var. Kişi için bence fen ilimleri bilse çok çok güzel olur. Hatta ben fen ilimleri okuyan arkadaşların üstüne bir ilahiyat okumasının çok iyi olacağını düşünüyorum. Kendi adıma. Kendim de ona yer aradım, zaman hala arıyorum. Bir muarıza konuyu çevireceğimizde onun bütün argümanlarını bir insanın bilmesi mümkün değil. Yani mesela bir tanesine soruyorlar. Ya eskiden gelen bu ahlakın günümüze bu şekilde ulaşması. Hani doğal seleksiyon anlatıyorlar ya, hayatta kalabilmek için bu doğal seleksiyon mecburdu. Ya yine bu ahlak nasıl geldi diyor. O da diyor ayna reseptörüyle geldi diyor şimdi. Ya mesela bu kavram herkes değil mi? Kim buna ne ölçüde vakıf olabilecek ki? O yüzden bence ağacın dallarıyla uğraşmak yerine kökünde çok sağlam olursak, o iman dediğimiz mesele ve tevhid dediğimiz mesele bence o kökü veriyor. Bu tür konuşmalarda da muvaffak olabiliriz. Yoksa muhatabın bütün terminolojisine hakim olmamız mümkün değil. Ama ana formüllere hakim olmak bence bize vecibe diyeyim. Sizden de Allah razı olsun. Son 2 soru alalım. Selamünaleyküm ve Aleykümselam. rahmetullah. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam sohbetinizde şöyle bir şey dile getirdiniz. Öncelikle Erzurum'dan katılıyorum. Ondan 1001 hatim meselesi var mesela Erzurum'da. Her Ramazan'da dedelerimiz işte Kur'an-ı Kerim okumayı bilen insanlar camilere doluşup Kur'an kıraati yaparlar ve saatlerce okunur. Lakin ahval gösteriyor ki bu kadar okunduğu halde Erzurum'da veya Türkiye'de veya dünyada İslam'a göre bir değişimi göremiyoruz. Yani size bahsettiniz zaten. Evet, ezbere dayalı bir eğitim var ama ameli boyutta bir zafiyet yaşayabiliyoruz. Ben hocam şunu sormak istiyorum aslında. Şimdi ben buraya tek taraflı bakmak yerine iki taraflı, yani konunun alimlere de yönetilmesini talep ediyorum. Neden? Çünkü bazı müfessirlerde görüyoruz. Toplumun durumunun en büyük sıkıntısı alimlerden kaynaklanıyor. Yani alimler aslında toplumun bir yansıması olarak gözüküyor. Bu şekilde olduğu için hani mesela ezbere dayalı da bir eğitim var, işte şerhlere, haşiyeler, o kadar şey yazılıyor ki onu açıklıyor, onu da açıkla, onu da açıkla. Yani belki de şu an dönem olarak geçmişlerde en çok açıklamalar, en çok ne derler yazımlar bu dönemde karşılaştık. Şunu demek istiyorum. Mekke'de 1400 yıl önce inen Kur'an-ı Kerim müşrikleri etrafından topladığı halde bugün o aynı Kur'an neden müminler etrafında toplamıyor? Yani tabii ki buradaki sorun Kur'an'da sıkıntı, haşa, bunu demiyorum. Zaten cevap az çok kardeşlerimle ve abilerimle oluşmuş olabilir. Bunu sormamın sebebi de hani siz dediniz ya az önce sorunuza da zaten söylediniz. Yapraklara veya ağaçlara değil, dallarına değil de köke odaklanma. O kökü neden biz hocam hala odaklanamıyoruz? Evet. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öncelikle bu İslam için mücadele edip bir yerlere getirmiş birilerine laf söyleme kısmı benim çok haddim değil. Çünkü ben 10 yıl sonra bir hatamı anlarım. Aa, ben burada ne anlatmışım derim de onlar o meseleyi çoktan çözmüşlerdir. Allah onların hepsinden razı olsun. O yüzden bize bakan kısmını konuşma bana daha maslahatlı geliyor. Ki konunun çözüleceği yerin oradan olduğunu düşünüyorum. Biz yangın konuşmayı çok seviyoruz ama yangını sen böyle söndürebilirsin meselesini insanın üstüne verdiğimizde hep oralarda problem yaşıyoruz. Yani bizim oraya gelen bir insan, örnek vereyim, işte medrese inşaatıyla çok uğraştığım için adamın elinden inşaat işi geliyor ve o noktada bir aksiyona girmiyor. Ben çıldırıyorum orada, bildiğin şeyi bile yapmıyorsun diye. O yüzden konular bizden kaynaklı, bizle temelde problemi olan meseleler. Şunla başlamam lazım. Bu arada aslım Erzurum Horasanlı benim. Hemşeriyiz o cihette. 150 yıl önce oradan Elbistan'a, oradan öyle göçmüşler. Aslımız oralı, hemşerim. İman meselesini tek bir kelime karşılığıyla konuşmak mümkün değil. İman aynı menemen gibi bir kıvamın adı. Bu kıvamın içerisinde ilim var mı? Ya var, olmaz mı? Ne kadar önemli. O ilmin içinde ezber var mı? Var var, ne kadar önemli, bu olmaz olur mu? Bunun içinde aksiyon var mı? Ya ne diyorsun ya? Aksiyon olmadan olur mu? Ne kadar önemli. Bunun içinde hırs meselesi var mı? Mesela hırs konusunu işle, bütün ibadetlerin biriktiği poşeti delen konu hırs konusudur, biliyor musun? Yani hırs diye bir mesele de var bu imanın içerisinde. Gurur diye bir mesele var mı? Gurur diye bir mesele de var. Bu yüzden anlatma ve ifadesi çok zor. Yani çok fazla parametrenin oluşturduğu bir bütünün adı iman meselesi
Ve çözümün gitmesi gereken yerler tam buralardan. Bu meseleler zamanındaki müşrikleri dahi etrafında pervane etmişken şimdi neden aynı tesirde değil? Ben buna katılıyorum bir cihette. Aynı tesirde değil. Aynı tesirde olmadığının herhalde en büyük göstergesi Gazze meselesi. Doğru mudur? Yani sen 2 milyarsın. Şaka gibi değil mi? Yani çıldırtıcı bir şaka gibi. Yani filanca yer filanca yere lojistik destekleri çekinmeden pervasızca yaparken yani sadece dua benim ağrıma gidiyor. Sadece dua. Yani zaten onu hiç esirgemeyeceğiz ama sadece dua mıydı acaba bize düşen meselesi bir gariplik var. Demek ki evet bizim hareket etme noktalarımızda problem var. Onu da şöyle bağlayarak soruna cevap vermek istiyorum. İnan burada konuşmamın bir saatinde de başka yerde de anlattığım meselelerin sonucu bu soruların. Ama sebebi hep zaafı imanda olduğunu düşünüyorum. Burada bize düşen vazife bence bütünü mahruti şekilde iyi görmemiz lazım. Elimizin altındaki talebeyi ilim, aksiyon, üslup, ahlak, belki bir muhataba giyinme dahil olmak üzere iyi eğitirsek adım adım bir noktalarda bir muvaffakiyete elde edeceğiz. Zaman zaman içimden şunu dediğim oldu mu? Oldu. Yani bizim gibi yarım yamalak 3-5 kişi bile birleşip bir şeyler yapmaya çalıştığında ortaya bir sonuç çıkıyor. Neden filanca kaliteli arkadaşlarımız, büyüklerimiz de o noktada ah şu adımları da görseler dediğim oluyor mu? O da oluyor. Ve bunların çok güzel noktalarda birleşeceğini, olacağını, ileride İslam'ın gönül gönül cezbedici bir şekilde dolaşacağına ben ona inanıyorum. Bunun başlayacağı yer de bence bireysel bazda acaba bana düşen nedir sorusuna tam cevap almak olacaktır diyeyim. Hemşerim. Son sorumuzu alıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Biz de Erzurum'dan katılıyoruz kardeşlerle Vay, beraber. hoş geldiniz. Hemşehriyiz. Erzurumları özel seçiyorum. Dikkat ederseniz. Allah'ın takdiri ben de anlamadım. Şey mi cağ kebap mı kokuyorlar uzaktan? Hocam elhamdülillah birkaç aydır davetlerimizi yapıyoruz sokaklarda. Gençlerin gözünde bir ışık görüyoruz. Bunları kendi aramızda tutabilmek için, bir arada bulunmak için ne gibi faaliyetler yapabiliriz? Ve sizin de dediğiniz gibi amelden önce iman problemleri var. Evet. Bu iman problemlerini çözebilmek için ne gibi adımlar atmak başlangıçta faydalı olacaktır? Bizim Allah hayalhanemin orada bir tane tam yanımızda dere akıyor. Mersin'deki hayalhanemin. Orada bir gün bir adamla denk geldim. Burada mısın sen dedi. Buradayım dedim. Kim var içeride dedi. Biz arkadaşlarla. Nasıl arkadaşlar dedi. İşte erkek arkadaşlar. Kaç kişisiniz içeride dedi. İşte o gün hani ders vardı vesaire kalabalığı gördüğü için soruyor. Dedim 100-200 kişi içeride oturuyoruz dedi. Ne izliyorsunuz dedi. Film izliyor musunuz dedi. Yok dedim biz izlemiyoruz. Allah Allah. İçki içiyor musunuz orada dedi. Yok dedim. İşte affedersin Tayfe-i Nisa farklı bir şey mi var? Yok dedim sadece erkek erkeği. Kumar oynuyoruz mu dedi. Yok. Dedi siz ne yapıyorsunuz içeride nasıl lezzet alıyorsunuz bu içeride diyor. Adamın lezzet çetelerindeki tek olay içme, kumar vesaire vesaire. Adam burada menhus lezzetleri keşfetmiş lanetli. Yani başta cezbediciliği var devam ettikçe seni perişan edecek. Ne yapıyorsunuz dedi içeride ne yapıyorsunuz? Dedim vallahi içeride dedim cemaatle namaz kılıyoruz, Kur'anlar okuyoruz, muhabbetler ediyoruz. Dersler okuyoruz, Kur'an anlamaya çalışıyoruz. Ya dedim öyle dedi. Bu kadar adam kalır mı burada de git işine diyor adam öyle. Hiçbir zaman namazın derinlerindeki lezzeti alamamış. Yani mahzun bir halinizi hatırlayın. Üzüntüyle böyle dergâh-ı ilahiye koştuğunuz adam şu kafasını secdeye sürtesi geliyor değil mi? Öyle bir lezzet var onun içinde. Dua ettiğiniz ve sebeplerin sükût ettiği bir anı hatırlayın. Onun içinden çıkan lezzeti düşünün. Şimdiki bu organizasyon bakın birçok arkadaşlarımız farklı şehirlerden geldi. Biz de farklı şehirlerden geldik. Hem de kiminin belki biraz önemli işi vardı ona rağmen. Ya şu muhabbetin cezbediciliğine bakın. O zaman olay şöyle çıkıyor. İnsan nefsen lezzet almak zorunda. Zorunda. Nefsi tanımak lazım. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Yani o nefsi bilmeden, o ikinci adım olmadığından nefsi mecbur bilmek lazım. Nefsin bir özelliği şu ki mecbur lezzet almak zorunda. Ya o derenin kenarında soruyu soran adamın elindeki tek lezzet o ya o kadar. O lezzetler kuş yemi. Kuşa versen yemez onu değil mi? Hadi buyurun Allah muhafaza deneyin. Bak bakalım barlarda, diskolarda için mi perişan hale dönüyor, lezzet mi çıkıyor onun içinden? Üstad Hazretleri diyor ki
Kalbin ve ruhun gıda ve vazifesizliğinden neşet eden sıkıntılarla meyhanelere düştüler diyor. Lezzetten mi düşmüşler? Sıkıntıdan düşüyorlar. Gerçekten üzücü, dua etmemiz icap ediyor yani. Orada lezzetli yerler değil, kuş yemi oradakiler. Ama namazın içinden bir lezzet çıkıyor. Allah Allah. İmam Ali'nin okunun çıktığı yer. Ya sen orada değil miydin? Bedeni orada da kendi başka alemlerden nasıl lezzet alıyorsa o oradan çıkıyor. Yani akıl alır gibi meseleler değil. Yani savaş oluyor ki insanların en ufak şeyde terk ettiği namazı savaşta terk etmiyor sahabe. Yahu siz bu namazdan nasıl bir lezzet aldınız? Nasıl bir lezzet çıkıyor bunun içinden? Demek ki gelen muhataba bunların içindeki lezzetleri vermemiz lazım. Yoksa sürdürülebilirliği olmaz. Maçlar organize edelim. Bunlar organizasyon ve birinci basamak için bir sebeptir. Yemekler organize edelim. Birinci basamak için sebeptir. Pimpon oynayalım. Güzel bir yere götürelim. Geziler yapalım. Bunlar birinci aşama için bir sebeptir. Ama gelen muhatapların süreklilik sağlaması adına nefsinin lezzet alması şarttır. Bu asırda bu kadar genç, dinamik olan insanların pimponla, yemekle bir yerde sabit kalması mümkün değildir. Çünkü dışarının menhus lezzetleri bundan çok daha çeldiricidir. Demek ki onun derinlerden böyle iliklerine kadar, ruhuna kadar hissedeceği lezzetleri ona sağlamak lazım. Bu noktada da nasıl bir usul izliyorum? İman derslerinin, siyerin, sahabe derslerinin kendi adıma çok önemli olduğunu ve sistematik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve mutlaka arkadaşlara canları istesin istemesin ben bir sorumluluk vermek için elimden geleni yapıyorum. Bu yüzden gelen nüfus kadar ya ben bunun sorumluluğuyla uğraşamam deyip bir geri adım atan insan nüfusu da fazla kalıyor. Ama belki o da bazı yerleri göremediğinden farkında değil ama ben spor salonuna girsem bench press biliyorum, biceps biliyorum, triceps hareketleri biliyorum ama biliyorum hiçbir ağırlığın altına girmiyorum. Ya böyle bir kas grubunun gelişmesi mümkün mü? Maddi vücutta bu şekilde kas gruplarının gelişmesi mümkün değilse, bizim esma adedince mücehhez olduğumuz, latifelerin olduğu manevi vücutta bilinen ilim sorumluluk alıp aksiyona dönüşmeden onun gelişmesi ve o kas grubundan da lezzet alınması mümkün değil diye bilmiyorum cevap verebildik. Eyvallah sizden de Allah razı olsun. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.